Bu videomuzun konusu Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya seyahati hadisesi ve onun hüzünlü hikayesidir. 1887 yılında Japon İmparatoru İstanbul'a resmi bir heyet gönderir. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han da Japonya'dan gelen bu resmi heyete karşılık Japon İmparatoruna değerli bazı hediyeler göndermek ister. Bunun için Japonya bir savaş gemisi göndermeye karar verir. Bu savaş gemisinin ismi Ertuğrul'dur. Türlü zorluklarla Japonya'ya ulaşan gemi dönüş yolunda batar. Mürettebattan ancak 69 kişi kurtulur. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya'ya seyahati hadisesinin çok kısa özeti bu şekildedir. Ertuğrul Fırkateyn'in Uzak Doğu ve Japonya yolculuğu o devirde üzerinde en çok konuşulan konulardan birisidir. Bugün de bu tarihi hadisenin üzerinde çokça durulmaktadır. Geminin niçin gönderildiği, yolculuk şartlarının elverişli olup olmadığı, yabancı devletlerin yolculuk hakkındaki düşünceleri, Osmanlı bayrağı dalgalandıran gemiye Uzak Doğu Müslümanlarının gösterdikleri büyük ilgi, geminin batması, sonrasında yaşananlar ve buna benzer konular hadisenin güncelliğini devam ettiren meselelerdir. Bu yolculuğun amacı Japon İmparatorunun Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han'a gönderdiği nişana ve diğer ziyaretlere karşılık verilmesi gibi gözükür. Bunun için de Bahriye Mektebi'ndeki öğrencilerin eğitimleri için bir okul gemisi sıfatıyla bu seyahate gönderilmeleri şeklinde planlanır. Oysa asıl amaç padişahın Rusya ve İngiltere'ye karşı yeni bir denge siyaseti takip etmek istemesidir. Osmanlı Devleti bu dengeyi bu devletlere karşı Uzak Doğu'da güçlenen Japonya ile kurabileceğini düşünmektedir. Ertuğrul Fırkateyn'in uğradığı limanlar çoğunlukla İngiliz sömürgesi olan yerlerdir. Buralardaki Müslüman halkın Ertuğrul'a, dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne göstermiş olduğu yakın alaka İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Diğer taraftan Rusya bu yolculuktan rahatsız olmamakla beraber kendisine Uzak Doğu'da yeni bir rakip istememektedir. Rusya, Osmanlı Devleti ile Japonya'nın yakınlaşmasından hem Boğazlar ve hem de Uzak Doğu'daki çıkarlarının gelecekte tehlikeye düşebileceği endişesini taşımaktadır. Bu endişe Rusya'nın bu yolculuğu ve tesirlerini yakından takip etmesine sebep olmuştur. 1887 yılında Japonya İmparatorunun akrabası olan Prens Komatsu Akihito bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret eder. Sultan II. Abdülhamit Han bu ziyaretin ardından Japonya'ya bir heyet gönderilerek iade-i ziyaret yapılmasını emreder. Gemi II. Abdülhamit'ten Japon İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecektir. Padişahın isteği üzerine donanmanın en güzel gemisi olan Ertuğrul Fırkateyn'i bu iş için görevlendirilir. Bazı uzmanların bu geminin çürük olduğu ve böyle bir seferi tamamlayamayacağı yönünde raporları vardır. Buna rağmen Ertuğrul Fırkateyn'i Temmuz 1889'da İstanbul'dan yola çıkar. İlk arızasını Süveyş kanalında yapan gemi, güzergahı boyunca çeşitli limanlara uğrayarak seyahat eder. Kafile, uğradığı ülkelerin halkları ve Müslümanlar tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılanır. Gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret eder. Gemi 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama limanına ulaşır. Japon İmparatoru Türk amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşılar. Şehir halkı Türk amiralinin saray arabası ile imparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip eder. Gemi komutanı Osman Bey, Sultan Hamid'in hediyelerini imparatora takdim eder. Bu merasimde Türk heyeti imparator tarafından nişanla taltif edilir ve onurlarına verilen görkemli ziyafete katılır. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya seyahati 3 ay sürer. Japon sularında kaldığı 3 ay boyunca etrafındaki binlerce Japon kayığına 50 kişilik bandosuyla konserler verir.
Eylül ayı başlarında yurda dönme emri alan gemi komutanı Osman Bey dönüş hazırlıklarına başlar. Geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlanıp yola çıkılacağı zaman Japon Deniz Kuvvetleri tayfun uyarısında bulunur. Seyahatin ertelenmesi konusunda ikaz yapar. Komutan Osman Bey bu ikazlara rağmen 15 Eylül 1890 tarihinde pazartesi günü yola çıkar. Gemi yola çıkarken muhteşem bir merasimle ve samimi bir dostluk gösterisiyle uğurlanır. Kalkışta hava şartları iyidir ve 2 gün yolculuk olaysız bir şekilde geçer. Ancak ertesi gün gemi akşam saatlerinde güçlenen rüzgar ile birlikte şiddetli dalgalar altında güçlükle yoluna devam eder. Gece saat 21 sıralarında kayalara çarparak batar. Geminin 600 kişilik mevcudundan 531'i bu faciada kaybolur. Kazadan sadece 69 denizci kurtulur. Gemi komutanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat şehit olmuştur. Faciadan kurtulabilenler türlü zorlukla Kaşinozaki'deki Fener'e kadar giderek ilgililere olayı haber verirler. Japonlar başta imparator olmak üzere yaralıları o kasabadaki manastır ve okullara yerleştirip tedavi ettirirler. Kaybolanları da o günün şartlarında aramaya çalışırlar. Toplanan cesetler ve ceset parçaları Kaşinozaki'deki Fener'in yakınlarında bir yere defnedilmişler. Yaralılar ise tedavi edildikten sonra bizzat imparatorun emri ile 2 harp gemisiyle beraber İstanbul'a gönderilmişlerdir. Kazada ölenlerin anısına Kushimoto'da bir anıt yapılır. İlk anıt Japonlar tarafından 1891'de inşa edilmiş olup 1929 yılında yine Japonlar tarafından genişletilmiştir. Şehitlik anıtı 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından da ziyaret edilmiştir. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyahatinin neticelerine bakacak olursak, Sultan II. Abdülhamit Han'ın emriyle düzenlenen bu uzak doğu seyahatiyle Hint ve Pasifik okyanuslarında Osmanlı bayrağı dalgalandırılmıştır. Yol boyunca uğranılan Bombay, Kolombo, Singapur ve Hong Kong gibi yerlerde yerli halk Ertuğrul'a büyük bir ilgi göstermişler, akın akın ziyarette bulunmuşlardır. Bu da Müslümanlar arasında büyük bir heyecana sebep olmuştur. Osmanlı'nın gölgesinde yaşayan Uzak Doğu Müslümanlarının halifeye olan sadakat ve bağlılığı Ertuğrul Fırkateyni ile gün yüzüne çıkmıştır. Uzak Doğu'daki Müslümanların halifenin bir gemisi etrafında bu kadar coşkulu olmaları, Osmanlı ile Arapların arasına nifak sokmaya çalışan sömürgeci Batı'da şaşkınlık meydana getirmiştir. Diğer taraftan Ertuğrul'un Pasifik'in karanlık sularındaki yürek burkan akıbeti Japonya'da da derin izler bırakmış ve bu hadise Türk-Japon münasebetlerinin duygusal açıdan kökleşmesine vesile olmuştur. Türk-Japon münasebetlerinde yeni bir devrin başlamasına ve bu münasebetlerin ilerlemesine büyük katkılar sağlayan Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.